Dur. Bu videoyu geçme. Çünkü belki de tam bugün, içinden sessizce artık olmuyor dediğin gün, aslında her şeyin değişmeye başladığı gündür. İnsan en çok ne zaman vazgeçer biliyor musun? Tam da nasibine en yakın olduğu zaman. Ve işte o anda Allah kulunu boş bırakmaz. Ona küçük işaretler gönderir. Ama yorgun olan kalp o işaretleri fark edemez. Bugün sana o işaretleri anlatacağım. Eğer içinden bir ses "bu bana" diyorsa, zaten bu video senin için gönderildi. Birinci işaret, anlamsız bir yorgunluktur. Uyursun ama dinlenemezsin. Kalabalıkların içinde bile içinde sessiz bir ağırlık taşır gibi hissedersin. Ve dersin ki, ben neden böyleyim? Ama belki de mesele bu değil. Belki de kalbin eski haline sığmıyordur artık. İbn Arabi der ki, genişlemek isteyen kalp önce daralır. Yani bu yorgunluk bir son değil, bir başlangıçtır. İkinci işaret, insanın içe çekilmesidir. Eskiden sana iyi gelen şeyler artık anlamını kaybeder. Kalabalık, gürültü, konuşmalar, hepsi seni yorar. Ve yavaş yavaş kendi içine dönersin. Bu yalnızlık değildir. Bu hazırlanıştır. Çünkü Allah, kuluna bir nasip vermeden önce, onu dünyadan biraz geri çeker. Üçüncü işaret, tevafukların artmasıdır. Aynı cümleyi farklı yerlerde duyarsın. Aynı konu tekrar tekrar karşına çıkar. Sanki hayat sana bir şey anlatıyordur. Bu rastlantı değil. Bu yönlendirmedir. Nasip yaklaşırken yol işaretleri belirginleşir. Dördüncü işaret, kapıların kapanmasıdır. Ne denersen dene, olmaz. Plan yaparsın, bozulur. İstersin, gerçekleşmez. Ve dersin ki, benim şansım yok. Ama belki de o kapı senin için değildir. İbn Arabi der ki, her kapanan kapı doğru kapıya götürür. Beşinci işaret, sebebini bilmediğin bir sızıdır. Her şey normal görünür ama içinde bir eksiklik vardır. Bu eksiklik dünyayla dolmaz. Çünkü bu kalbin çağrısıdır. Sana bir şey anlatayım. Çok eskiden çölde susuzlukla sınanan bir kul vardı. Günlerdir yürüyordu. Güneş başının tam üzerindeydi. Dudakları kurumuş, gözleri ufka kilitlenmişti. Her adımda artık gücüm kalmadı diyordu. Ayakları ağırlaştı, nefesi kesildi. Ve sonunda durdu. Tam o anda içinden bir düşünce geçti. Belki de burada bitecek. Sessizlik çöktü. Rüzgar bile esmedi. Ve o adam ilk defa gerçekten vazgeçmeye yaklaştı. Ama sonra içinde çok derinden gelen bir ses fısıldadı. Bir adım daha. Sadece bir adım. O da bütün gücünü toplayıp o son adımı attı. Ve o adımın ardından ufukta bir ışık titredi. Sonra o ışık suya dönüştü. İşte hayat böyledir aziz dostum. İnsan en çok vazgeçtiği yerde aslında en yakındır kurtuluşa. Ve bazen o kurtuluş sadece bir adım ötededir. İşte bu yüzden 6. işaret
sabırdır. Ama bu bildiğin sabır değil. Bu beklerken içinin daraldığı, zamanın geçmek bilmediği, gecelerin uzadığı bir sabırdır. Beklersin ve beklemek her geçen gün biraz daha ağırlaşır. İçinden bir ses der ki, artık bırak, olmayacak. Ve işte tam o anda en kritik eşiğe gelmişsindir. Çünkü insan en çok vazgeçmek istediği yerde en çok yaklaşmıştır nasibine. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır, içindeki fırtınaya rağmen dağılmamayı seçmektir. Sabır, hiçbir şey değişmiyormuş gibi görünürken, içten içe değişmeye devam etmektir. Ve en önemlisi, sabır, Allah'ın seni unuttuğunu sandığın anda bile ona sırtını dönmemektir. Çünkü bilmezsin. Belki de o gecikme dediğin şey bir hazırlıktır. Belki o bekleyiş senin değil, nasibinin yoludur. Ve sen sadece duruyorsun sanırsın. Ama aslında nasip sana doğru yürüyordur. Ve işte o adam. Susuzluktan kırıldığı o anın ardından suyu buldu. Dizlerinin üzerine çöktü. Elleri titreyerek o sudan içti. İlk yudum boğazından geçerken içinde bir şey çözüldü. Sadece susuzluğu gitmedi. İçindeki o daralma, o sıkışma, o ağırlık yavaş yavaş dağıldı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Çünkü anladı. Onu oraya kadar getiren de, o susuzlukla sınayan da, o suyu karşısına çıkaran da aynı kudretti. Ve o an kalbinde tarifsiz bir şey oldu. Hiçbir kelimeye sığmayan ama her şeyi anlamlandıran bir ferahlık. İşte 7. işaret tam olarak budur. 7. işaret inşirahtır. Yani kalbin genişlemesi. Hiçbir şey değişmemiş gibi görünür. Ama içinde bir şey tamamen değişir. Dün seni boğan şeyler artık aynı ağırlıkta değildir. Sanki görünmez bir el kalbinin üzerindeki yükü kaldırmıştır. Ve sen ilk defa gerçekten nefes alırsın. Bunu yaşayan sadece sen değilsin aziz dostum. Hazreti Ömer, İslam'a girmeden önceki o son gecesini anlatır. İçinde tarif edemediği bir daralma vardı. Sanki bir şeyi arıyordu ama ne aradığını bilmiyordu. Ve o inşirah geldiğinde, dedi ki, kalbim sanki zincirlerinden kurtuldu. Bilal-i Habeşi, en ağır işkencenin altında bile ehad, ehad diyordu. Çünkü içindeki o inşirah dışarıdaki zincirlerden daha güçlüydü. Bedeni sınandı ama kalbi genişledi. Hazreti Ayşe anlatır. En zor günlerde Resulullah'ın yüzü birden aydınlanırdı. Sahabe sorardı. Ya Resulallah, neden bu kadar huzurlusunuz? O da buyururdu. Rabbim kalbime bir ferahlık indirdi. İşte bu, yaklaşan nasibin en sessiz ama en güçlü habercisidir. Dışarıda hiçbir şey değişmemiş olabilir. Ama kalbin genişlediyse, bil ki nasip kapıya dayanmıştır. Bir adam vardı. Yıllarca denedi. Kapı kapı dolaştı. Her yolu denedi, her çareye başvurdu. Ve her seferinde aynı duvarla karşılaştı. Yoruldu. Sadece bedeni değil, umudu yoruldu. Ve o gün içinden sessizce şunu söyledi. Artık bırakıyorum. Ama dikkat et aziz dostum. O bırakıyorum derken kimseye bırakmıyordu. Allah'a bırakıyordu. Ellerini açtı ve ilk defa
gerçekten ellerini bıraktı. Tutmadı, planlamadı, hesap yapmadı. Sadece teslim oldu. Ve işte tam o an hayatında hiç beklemediği bir kapı aralandı. Telefon çaldı tesadüfen. Bir yüz gördü rastlantıyla. Bir söz duydu hiç aramadan. Çünkü o vazgeçiş bir yenilgi değildi. O vazgeçiş teslimiyetti. Ve teslimiyet en büyük güçtür. İbn Arabi der ki, kul elini bıraktığında Allah elini tutar. Sen ne kadar sıkı tutarsan o kadar dar olur. Ne kadar bırakırsan o kadar açılır. Belki de sen de tam şu an o adamın durduğu yerde duruyorsun. Belki de artık olmayacak dediğin o gün aslında her şeyin başladığı gündür. Çünkü Allah teslim olan kulunu boş bırakmaz. Şimdi kendine sor. Bu işaretlerden kaçını yaşıyorsun? Eğer bir tanesini bile yaşıyorsan, yalnız değilsin. Allah seni görüyor. Ve belki de tam şu an nasibin sana doğru yürüyor. Yorumlara sadece şunu yaz. Ben hazırım. Bakalım kaç ruh bu uyanışa ortak olacak. Burada bir an durmam gerekiyor. Çünkü geçen videomuzda o kadar güzel yorumlar geldi ki, onlarca ruh yazdı. Yalnız değilim. Ve her biri kalbimi ayrı ayrı doldurdu. Nuran Hanım, Mustafa Bey ve ismini buraya sığdıramadığım ama kalbimde yeri olan her güzel ruh. Allah hepinizden razı olsun. Siz bu yolculuğun en güzel parçasısınız. Bu ses sizin için yükseliyor. Ve her yorumunuz, her desteğiniz bu sesin daha fazla kalbe ulaşmasını sağlıyor. Şimdi senden küçük bir şey istiyorum. Şu an yanında yorgun bir kalp tanıyor musun? Belki bir arkadaş, belki bir kardeş, belki sadece ekranına bakarken içi sıkışan biri. Bu sözleri ona da ulaştır. Çünkü bir kalbe nur taşıyan el, kendisi de nurlanır. Bu videoyu paylaş. O kalplere de dokunsun. Beğen ki bu ses daha fazla ruha ulaşsın. Kanala abone ol. Çünkü bu yolculuk sadece bugünle bitmiyor. Her gün yeni bir sır, yeni bir uyanış, yeni bir nefes seni burada bekliyor. Sen bu kapıyı açtın. Bir dahaki adımda seni daha derin bir hakikat bekliyor. Allah'a emanet ol.